Merhabalar, Çift Sarmal Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Bilge Bahar Bigalki, moleküler biyolog ve biyosistem mühendisiyim. Merhabalar, ben Doktor Aday Çağla Durmaz, moleküler biyolog ve nörogenetik araştırmacısıyım. Bu kanalda bilimsel verileri hayatınızda kullanabileceğiniz araçlara dönüştürüyoruz. Bugünkü konumuz GLP-1 zayıflama iğnelerinin yan etkileri. Evet Bahar, GLP-1 videosu çektik, Evet. izlendi, beğenildi. Ama o videoda yan etkilere çok geniş yer vermemiştik. O yüzden bir ikinci video çekerek yan etkilerini de daha detaylı konuşalım istedik. Çok da merak ediliyor gördüğüm kadarıyla. Evet, kesinlikle. Biraz buna değinelim dedik yani biz de. Biraz daha değinelim dedik. 5 tane başlıkta işleyeceğiz aslında bunları. Evet. En sık görülenden daha az görülene doğru. Daha yeni bulgulara falan da değineceğiz. Ama önce istersen bir ufak GLP-1 neydi, ne yapıyordu onu konuşalım. Tabii. GLP-1 aslında vücudumuzda ürettiğimiz bir hormon. Bağırsaklarda üretiliyor. Ve beyne gidip doygunluk sinyali veriyor. Yani bize doyduğunu söylüyor. Biz yani dışarıdan alındığında bu iğneyle işte GLP-1 agonist deniyor yani. Buna benzeyen. Onun farkı ne? Bizim normalde vücutta ürettiğimiz hormona kıyasla daha uzun süre vücutta kalıyor. Böyle olunca daha uzun süre tokluk hissi hissediyorsun. Evet. Bunun haricinde Mide bağırsak hareketlerini yavaşlatıyor. Zaten ilk yan etki de buradan doğuyor. Mide bağırsak hareketlerini yavaşlattığı için hem fiziksel bir doygunluk hem de sürekli olarak bir o doygunluk hormonlarının üretilmesini sağlıyor. evet, beyne diyor ki tamam hala midende bağırsağında bir şeyler var, yemene gerek yok. Şu an hala sindiriyorum ben sinyalini veriyor gidip. Evet, son olarak da kan şekerini düzenliyor. Böylelikle çok ani acıkmalar gibi ataklar yaşamadığın için hani kan şekerin daha düzenli gidiyor. Tekrardan şunu vurgulamak istiyorum. GLP-1 iğneleri sanılanın aksine yani vücudunuzun bir yerine gidip orayı yakmıyor, yemiyor. GLP-1'in mekanizması tamamen sizi doydun hissiyle ilerliyor. Ve aynı zamanda galiba işte bir dopamin merkezini tetiklediğini yeni bulgular söylüyor. Yani aslında işte o biraz beyin ses şeyini almış oluyor senden. Sürekli bir yemem lazım. O iç sesini kapatıyor aslında senin yemek beyninde. gürültüsünü kapatıyor. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Yani vücudun bir yerine gidip çünkü öyle yorumlar da gördük işte kalp kasını yiyormuş. İşte vücudun orasına gidiyor, yakıyor. İşte eski zayıflama hapları çok o farklı bir başka hikaye. Evet. Onlarla karıştırılıyor. Bunun yaptığı şey daha çok beyin ve mide özelinde şey. O zaman yavaş yavaş geçelim yan etkilere. Işte ilk ve en çok konuşulan mide dediğin için işte bu sindirim sistemiyle ilgili sorunlar. Şimdi bir kere yavaşlatıyor dedik. Bu bir kabızlık sorunu oluşturuyor birçok insanda. Onu biliyoruz. Onun haricinde mide felci denen bir duruma gittiği durumlar oluyormuş. Bunda da işte çok uzun süre kalınca midede o yemek artık mide onu sindiremeyeceğini, bunu ben sindiremeyeyim deyip dışarı çıkarma istifra ediyor. Böyle bir duruma yol açtığını biliyoruz. Bulantı, kusma, bunun gibi şeyler olabiliyor ve bu işte mide bağırsak yan etkileri %50 civarında kullanıcılarda görülüyor. Evet, birçok insan özellikle ilk başladığında bunları raporluyormuş yani. Bazılarında ilerledikçe bunun azaldığını, işte daha tolere edilebilir hale geldiğini, bazılarında çok kötü olduğu için kullanmayı bıraktığını falan anlatılan yerler var yani. Evet, bir de şöyle bir etkisi de var. Bu ilaçları kullanırken dozu arttıra gidiyorlar ya. Aslında bu en düşük doz başlamanın mantığı da yan etkileri azaltarak başlamak. Ama kullanıcılar şunu söylüyor. Her bir doz arttırıldığında işte birisi için 2,5, birisi için 0,25'ten başlayıp işte 5, 7,5, 10 şeklinde gidiyor. Her bir arttırmada işte yan etkilerin tekrardan biraz geri geldiği ama işte belli birkaç haftalık kullanımdan sonra yine onların azaldığı raporlanıyor genelde. Ama bu yan etkilere dayanamayıp özellikle mide bağırsak yan etkilerine, bulantıya özellikle dayanamayıp iğneyi bırakanlar da çokmuş. Evet. Bir de okudum ben işte
uzun süre kaldığı için sistemde fermantasyon olup işte gazı arttırdığına dair bazı yine etki şeyleri var. Onun haricinde emilimle, yani mesela başka ilaçlar kullanıyorsanız işte o yavaşlattığı için onun emiliminde bazı problemler yarattığına dair şeyler de var. Bunların da farkında olmak lazım yani. Evet, haklısın. Mide bağırsakla alakalı eklemek istediğimiz bir şey? Yok, galiba dediğim gibi en çok görülen, en sık konuşulan kısmı bu ve bunlardan oluşuyor. En çok görülen de bu zaten. Şimdi buradan kas kaybı tartışmalarına geçelim. Bu ilaçlar gidiyor, kaslarınızı yakıyor, kaslarınızı eritiyor. İşte Ozempic face'ler, işte çok zayıflıyorsunuz. Özellikle yaşlılıkta bu kaslarınızı yediği için bir daha o kaslarınız geri gelmiyor gibi çok fazla tartışma var. Şimdi buna doğru yerden yaklaşmak lazım. Evet. Her zayıflama yöntemi vücudunuzdan bütün dokuların bir şekilde azalması, bütün demeyelim de yani bu işte bir yağ dokusunu yakmak istiyoruz zayıflarken ama bunun yanında kas dokusu, bu diğer lean mass deniyor ya, o da bir miktar yakılıyor zaten onun Azalıyor, yanında. evet. Yani kaslar da yani 30-40-50 kilo verdiğiniz zaman bunun tamamını yağdan vermek çok mucizevi bir durum. Yani çok olası değil. O yüzden bir miktar kas bunun yanında gidiyor. Bir de ben zaten şuna dikkat etmek lazım Çağla. Ben bunu iğne yan etkisi değil de iğne yanlış kullanımı olarak yorumluyorum. Çünkü dediğin gibi zaten yani her diyette böyle bir şey var. Ama evet, hiç yemezsen, doğru protein alımını yapmazsan, doğru egzersizini yapmazsan yağdan da önce kaslarını yakacaksın. Çünkü o vücuda daha kolay geliyor. Kaslarını, oradaki glikozu eritip yakmak vücuda daha hızlı, daha kolay geliyor. Ama işte bu şey demek değil yani. İğne spesifik olarak gidip senin kaslarını eritiyor değil. Bu yanlış kullandığın için böyle bir sonuçla karşılaşıyorsun. Evet, kesinlikle öyle. Bir de burada şunun da altını çizmek lazım. Şimdi iğneyle diyelim ki 30 kilo vermen gerekiyordu. 30 kiloyu verdin ve pardon, egzersiz yapmadan, yeterli protein almadan verdim bu 30 kiloyu. Sallıyorum tamamen, bu 30 kilonun 20 kilosu diyelim ki yağdan, 10 kilosu kastan gitti. Sen bu süreçte egzersizi hayatına sokmadın, doğru yemeği hayatına sokmadın. Bu 30 kilonun bir miktarını zaten geri alacaksın. Yani çünkü sen onu bir geçici bir çözüm olarak kullandın demek ve hayat tarzını değiştiremedin demek. Öyle olunca o kiloyu da zaten geri alındığına dair de zaten bir sürü bulgu var. İnsanların %60'ı bu kiloyu geri alıyor. Yani bu demek oluyor ki insanların %60'ı hayat tarzını değiştirememiş. Evet. Hayat tarzını değiştirememiş ama oradaki sıkıntı bir de şu. Bu 30 kiloyu geri aldığın zaman 30 kiloyu yağ olarak alıyor bu insanlar. Evet. O aradaki 10 kilo kas gitmişti ya ilk başta. O kas gitmiş, onun yerine 10 kilo yağ gelmiş oluyor. Bu yalan mı? Bu yalan değil ama bu bir yanlış kullanımın sonucu. Evet, ben bir de mesela işte bu iğne özelinde özellikle çok hızlı kilo vermeyi insanlar iyi bir şeymiş ya da işte iğnenin en iyi yaptığı iş buymuş falan gibi anlatıyorlar. Tam aksine işte o hızlı kilo veriyorsanız o kadar hızlı, bu demektir ki siz kas dokunuzu kaybediyorsunuz. Evet. Yani genelde burada anlatılan zaten bu kadar hızlı kilo vermemelisin. İğne kullanıyor bile olsan. Evet. Orada işte kas yaparak yani ya da kaslarını kaybetmeden kilo vermen daha makul bir kilo verme yöntemi olarak söylüyorlar, iğneyle birlikte yaptığında bile. Evet, zaten araştırmalara baktığın zaman atıyorum Ozempic için işte %15-16 civarıydı. Bir yılda vücut ağırlığının %15-16'sını, maksimum 20'sini, hadi 15-20 arası diyelim, bunu verdirdiğini gösteriyordu bilimsel araştırmalar. Mounjaro için bu 20-30 arasına tırmanıyordu. Ama etrafımdan duyuyorum işte 2 ayda 20 kilo vermiş. Yani o ilaç zaten bu şekilde tasarlanmadı. O ilacın klinik araştırmaları zaten bu şekilde yapılmadı. Yani çok ani kilo vermişsin. Bu da demek oluyor ki ilacın yanında yapman gerekenleri yapmamışsın. Yani Evet. egzersizini yapmamışsın. Alman gereken proteini yeterli miktarda, alman gereken kaloriyi de almamışsın. Yani iğneyi kullandım, 500 kalori besleniyorum. Bu zaten yanlış kullanım. Bu şekilde kullanmaman gerekiyor. Yani aslında dediğim gibi bu ilacı kullanıyorsanız, doktorun size kullanmanız gerektiğini söylediyse
doğru bir klonun ve bu yan etkinin olmaması için yeterli miktarda proteininizi ve diğer şeylerinizi de yani dengeli bir şekilde beslenmenizi yapmanız gerekiyor. Üstüne egzersizini yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bu yan etkiden kurtulabiliriz diyeyim. Evet. O zaman pankreatite devam edelim. Evet, son zamanlarda özellikle en çok çıkan ve en çok konuşulan herhalde yan etkisi bu oldu biz o videoyu çektikten sonra da bilimsel Evet, olarak. çok soruldu o da. Evet, çok soruldu. Bunda da şöyle bir şey var, yani zaten pankreatit, yani pankreasında problemli olan insanlarda özellikle görülüyor. Ve ne aslında pankreatit? Pankreasın enflamasyonu. Yani orada bir enfekte olması yani. Bu görüldük, kaç görüldüğünü hatırlamıyorum. Yani çok yüksek bir rakam değil. Çok yüksek bir rakam değil. Halen nadir grubunda. Nadir grubunda görülen. Zaten bundan sonra konuşacaklarımızın hepsi bu arada. Evet, bundan sonra konuşacağımız yan etkilerin tamamı %1'den az görülen yan etkiler. Nadir veya çok nadir grubunda görülen. Yani ilk gruptakiler daha yüksekti. %50'ye kadar çıkıyordu. Kas kaybı da oldukça yüksek. Bunlar çok nadir ama işte çok korkulan, medyada çok yer bulan şeyler. Ama ben şimdi bunlara detaylı girmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Kullanılan birçok ilacın, en basitinden bir ağrı kesicinin, doğum kontrol haplarına zaten onun pıhtı riskleri, şunlara bunlara girdiğinde onun bir prospektüsü var zaten. Tabii canım. Sayfalarca ansiklopedi gibi. Yani her ilacın doğru kullanımı var, yanlış kullanımı var. Size uygunluğu var, uygun olmaması durumu var. Yani eğer bir risk grubuysanız, o ilacı kullanıyorsanız, ya pıhtı riski olan biri doğum kontrol hapı kullanıyorsa onda da %1 daha fazla oranında zaten felç ihtimali var yani. Felç olasılığı var. O yüzden bunu doğru okuyalım. Dikkati o tarafa çekince böyle hani düşmanlaştırma, bu da doğru değil. Bu yani medikal bir tedavi. Bu ilaç medikal olarak kullanılan bir yöntem. O yüzden doğru şekilde yorumlamamız gerekiyor. Bu pankreatitte de işte pankreatitin sürekli uyarılması sonucunda oluşan işte kronik inflamasyon diyorlar buna. Genelde yani anlatılanlarda zaten çok yoğun bir karın ağrısıyla birlikte kendini gösteriyor. Yani bunun farkına varıyorsun. Hani böyle çok görmedim yani. Hiçbir şeyin farkında değildim. Pankreatitmişim gibi bir durum. Akut sancı. Evet. Daha çok oluyor, sancıyla birlikte gelen bir akut durum oluyor bu pankreatitte. Tiroid kanseri var. Sanki geçen sefer de buna bir değinmiştik ufak. Onda da bu arada değil yani tiroid hastalığı, işte tiroidinizin az çalışması, çok çalışması gibi bir durumu etkileyen bir şey değil. Tiroid kanseriyle bağlantılı. Ondaki durumda zaten farelerde bulunuyor. Bir hücre tipi varmış farelerde. Onun o hücre tipinin kanserini tetiklediğini bulmuşlar. Ve biraz da genetik bir yatkınlığı da olan bir şey bu. İnsanlarda o hücre tipi fareler kadar çok değil öncelikle. Ama kesinlikle bence herkes artık bu konuda hemfikir. Eğer tiroid kanseri ailede varsa, böyle bir genetik yatkınlık varsa bu ilaç kullanılmamalı. Kesinlikle kullanılmıyor. Doktorlar da zaten soruyor, ailede tiroid kanseri yaşayan biri var mı diye. İşte medüler tiroid kanseri. O varsa zaten asla bu riske girilmiyor, kullanılmıyor. Şimdi körlüğe gelelim mi? Evet, o da körlük. Bu ilaç kör yapar mı? Bu iğne kör yapar mı? Ya geçen bir doktor gördüm. %5 ile 10 arası körlük yapıyor gibi bir açıklamada bulunmuştu. Yok. Çok yüksek bir oran. Yani böyle bir şey yok. Bu kadar yüksek değil bu oranlar. Bu çok nadir grubundayız. %1'den düşük. Şimdi gözle ilgili 2 hastalık öne çıkıyor, yani gösterilmiş. Biri retinopati. Bu retinopati aslında biraz kan şekeriyle ilgili bir şey. Yani zaten daha çok diyabet hastalarında da görülüyor bu. Kan şekerinin çok hızlı şekilde değişmesinden kaynaklı o damarların değil mi? Aynen, damarlara zarar vererek bir görme kaybı oluşturmak. Şimdi zaten bence mantıklı bunun üstüne görülmesi. Çünkü zaten diyabet hastalarına verilen bir ilaç ilk başta. Evet. Zaten birçok diyabet hastasının işte bu retinopati öyküsü var. Ve onu şöyle tetikliyor muhtemelen. İşte dedin ya, kan şekerini düzenliyor diye. Şimdi bunu vurunca kan şekerin düşüyor. Sonra bir yemek yiyorsun, artıyor derken o kan şekerin dalgalanmasından bir retinopati şeyi var. Ama ben gene okuduğum kadarıyla işte retinopati öykünüz, diyabet öykünüz varsa bu bir problem. Yoksa gözükmüyor. Zaten %1 gibi bir rakam galiba şu an görülen şekli bunun.
%1'den düşük diye biliyorum. Düşük mü? Evet, olabilir. %1'den daha düşük. Sadece işte retinopati, yani diyabeti olanların retinopatiye bağlı görme kaybı yaşama riski %0.5 iken ilacı vurulan diyabetlilerde %1.9'a yükseliyor. Onu hatırladım ben. %1.9'a yükseliyor. Yani baktığında işte kör olma ihtimalin 4 kat artmış ama onu bir doğru okumamız gerekiyor. Zaten diyabetlilerin retinopati riski var. İlaç bunu 0.5'ten 1.9'a çıkartıyor. Evet. Yani dediğim gibi eğer sizin böyle bir işte kan şekerine bağlı göz probleminiz varsa kullanılması önerilmeyen bir ilaç. Ama bunun haricinde doğrudan bu ilaç körlük yaratır 5-10 gibi bir durum söz konusu değil. Değil. Bir de göz felci var. Evet, göz felcinde de bu işte arkaya giden damarlarda, optik sinirlerde. Evet, orada bir şey yaratıyor. Oradaki kan akışını kestiği için sinirlere kan akışı gitmiyor ve bir anda ağrısız, hızlı bir ani körlük yaratmış oluyorsun. Bu da yani, çok nadir grubunda. Ve işte bu da gene damar tıkanıklığı zaten olan, damar tıkanıklığına bağlı gösterilmiş daha çok. Ya ailede böyle bir risk varsa, damar hastalıklarıyla alakalı risk varsa, ya bunun risk analizinin yapılması gerekiyor. Yani yine doktorlar bununla ilgili soruyorlar, ailede böyle bir şey var mı diye. Varsa zaten reçete edilmiyor. Evet, ona göre şey yapıyorlar yani. Safra taşı var. O da işte çok hızlı kilo kaybından kaynaklı olan bir yan etki. Onda da yani evet bazı şey çok yok ama gene de işte bir safraya bağlı safra taşı yaratımı var. Ya onun için de ben gene aynısını söyleyeceğim. Yani bu ilacın doğrudan bir yan etkisi değil. İlaç safra taşı yapar değil. Ani kilo vermeye bağlı oluşabiliyor. Evet. Ani kilo vermeden kaynaklı safra taşı oluşumu var. Başka bakıyorum. Dopamin var, keyifsizlik. Evet. O çok konuşuldu. Bu yan etki midir? Tabii biraz tartışılabilir ama iştahı kapattığı için insanlarda bir işte yemek yediğim zaman eskiden yemek yerken aldığım zevki alamıyorum. Hani eskiden çikolata yediğimde inanılmaz zevkle yiyordum. Artık iğne vurulduğum için o zevki alamıyorum o çikolatadan ve ben bu zevki almak istiyorum. Bunun yanında sadece yemek konusunda değil, başka konularda da hani motivasyon düşüklüğü, işte hiçbir şey yapmak istememe gibi alamama, evet. Sonuçları olduğunu söyleyen insanlar var ama bu da yani düşük. Bu biraz psikolojik bir etki ya bu diyebiliriz. arada araştırılıyor bu başka yerde. Hani artık biraz bağımlılık üzerinde araştırmaya da başlandı bu yolak üstünden. Ama evet yani bir yan etki olarak söyleyebilir miyiz? Evet, bazıları bunu görmüş o yüzden. Bir de son olarak Ozempic Face ile bitirelim. Ozempic Face ile ilgili ne düşünüyorsun? Orada o dokuların çok hızlı eriyip işte yakılması mı diyeyim artık. Yani ondan kaynaklı bir şey bu. Hani siz bunu vurdunuz, yüzünüz kesin çökecek değil. İşte bu gene kas kaybını anlattığımız şeyle aynı şey bu Ozempic Face'te yani. Evet. Çok teşekkürler. Eklemek istediğin bir şey var mı? Yani bu bir ilaç. Hani bunun bir ilaç olduğunu, doktor kontrolü kullanılması gerektiğini unutmayalım. Bu anlattığımız riskler var. Başka bir şeyler gelirse gene konuşuruz, anlatırız. Bu şekilde. Çok teşekkürler. Seninle sohbet etmek çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Bugün GLP-1 iğnelerinin yan etkilerini konuştuk. Eğer izlemediyseniz GLP-1 konusunda çektiğimiz ilk videoyu, yani tüm GLP-1 sürecini konuştuğumuz, ilacın etkilerini konuştuğumuz videomuzu izleyebilirsiniz. Lütfen yorumlarınızı aşağıya bırakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.